programa böyle iletişim fakültesini anlatarak başlayalım mı? Elbette. İletişim Fakültesi olarak öncelikle biz iletişim dünyasının değişen ve dönüşen dinamiklerini takip eden ve buna yönelik bir eğitim öğretim programı sunan bir fakülteyiz. Öğrencilerimizin programla ilgili hem mesleki hem de akademik yetkinlik kazanmalarının yanı sıra günümüz şartlarına uygun onların hem fikir hem vicdan sahibi hem de meslek etiği konusunda oldukça yetkin bireyler olarak mezun olmasını arzu ediyoruz. Program yapımızda aslında şu anda hem ulusal hem de uluslararası kalite standartlarına uygun ve bu nitelikleri sağlayan yapıda devam ediyor. Hocam iletişimde tabii çok, ya iki tane maddeyi hemen ben söyleyeyim size böyle dikkatimi çeken: etik ve vicdan. Tabii, çok önemli. Çok önemli değil mi bunlar? Önemli. Yani neredeyse temelini oluşturuyor. Kesinlikle öyle. Özellikle meslek etiği söz konusu olduğunda iletişimciler olarak çok daha aslında bence kritik bir öneme sahibiz. O da şudur ki meslek etiğinin ve iletişim etiğinin farkında olan iletişimciler aslında çok daha güvenilir olabiliyorlar. Bu da zaten hani iletişimci olarak toplumsal rolümüz açısından da oldukça kritik. Hem ders müfredatlarımızda hem de ilgili olan derslerin içeriklerinde mutlaka öğrencilerimizle bunu paylaşıyoruz. İyi bir iletişimcinin ana unsuru iyi bir insan olmak mıdır? Ben öyle düşünürüm çünkü. Her şeyden önce elbette iyi bir insan olmaktır ve tabii ki bizim için en önemli noktalardan biri de aslında empatik duyarlılık geliştirilebilen iletişimciler. Yani bu bizim için oldukça kritik çünkü bir iletişimcinin karşısındakine yönelik bir duyarlılık geliştirebilmesi aslında iletişimin temelini oluşturuyor. Çünkü iletişimi tanımlarken aslında biz iletişimi yalnızca bir iletinin iletilmesi ya da iletinin mübadele halinde olması şeklinde tanımlamayız. İletişim kişinin kendini var etmesi, toplumsal yapı içerisinde kendi varlığını görünür kılması, var olan sistemi anlamlandırması, anlam üretmesi için oldukça kritik bir süreç aslında. Ve bu noktada özellikle de kültür de işin içerisine girdiğinde kültürel duyarlılığa ve empati geliştirme becerisine sahip olan iletişimciler yetiştirmek en az mesleki eğitim becerisini kazanmak kadar kritik bu anlamda. Kendimi nasıl hazırlayacağım buna? Ya kendimde neyi görüp de ben iletişim fakültesini tercih edebilirim? Evet. Şimdi öncelikle hani buradan belki öğrencilere de bir tavsiyede bulunabilirim ben bu anlamda. Biraz kaygılı da bir dönem aslında tercih dönemi. Çünkü hani o yaşta olan öğrencilerimizin henüz gerçekten hayatlarının devam eden döneminde çok da uygun ya da çok gerçekten o olduğunu düşündükleri kararları veremeyebilirler. Ya biraz da haksızca değil mi hocam bu süreç? Biraz da haksızca. Evet. Bu konuda öğrencilerin ve ailelerin kaygı duymaları çok normal. Biz bunu anlıyoruz. Bu noktada biraz öğrenci aslında kendine dönüp ben ne yapmak istiyorum, nerede olmak istiyorum diye sorabilir. Bu soruların cevabını tam alamayabiliriz de. Bu noktada özellikle ilgilendikleri fakültelerin ve bölümlerle ilgili araştırma yapıp, şimdi tercih dönemleri de geliyor, üniversite kampüslerine gidip, oradaki öğretim üyeleriyle, akademisyenlerle görüşüp ve en önemlisi de akran öğrencilerle görüşüp onlardan bilgiler alabilirler. Şimdi yalnız derslerden ibaret bir şey değil. Yani o kampüs havasını solumak da aslında o 4 yıl geçireceğiniz sürede bence çok kıymetli. Dolayısıyla gidip kampüsü görmek, oranın olanaklarını öğrenmek, şöyle bir kampüs havasını solumak bence çok kıymetli. Evet, havalar oldukça sıcak bu aralar ama yine de ben öğrencilerimize bunu tavsiye ediyorum. Lütfen gitsinler ve soru sormaktan çekinmesinler. Bu onların en tabii hakkı bu süreçte. İletişimcilerin gücü daha da ortaya çıkacak. Nasıl bir gelecek bekliyor iletişimcileri? Bunun yanı sıra uluslararasılaşma anlamında düşündüğümüzde de bu dijitalleşme iletişimi başka bir yöne doğru eviriyor. Çünkü coğrafi sınırlar gitgide muğlaklaştı. Kültürler daha fazla iç içe geçmeye başladı. Kültürel ben ve öteki kavramlarından ziyade artık biz olmaya başladık. Dolayısıyla evet, iletişimi bir evrim içerisine soktu mu? Kesinlikle soktu. Fakat bu şu anda sonu olan bir evrimi bence değil. Çok ciddi bir paradigma kırılması yarattığını halen düşünmemekle birlikte bunun hızlı bir şekilde devam edeceğini görebiliyoruz. Güzel. Tabii bu devam ettikçe de farklı iş imkanları, değil mi? Yani elbette. İş yapış modelleri de gelecektir. Elbette. Bu herhalde sınır aslında herhalde artık insanın veya kişinin kendi sınırları olacak. Yani sen kendini ne kadar geliştiriyorsan, kendini nerede görmek istiyorsan, hedefin ne? Yani biz İletişim Fakültesi'nin her bölümü olarak aslında bu yenilikleri yakından takip edip bunu müfredatlarımıza mutlaka uyarlıyoruz. Bununla ilgili kapalı bir yapımız da yok aslında. Danışma kurullarımız var her bölümün. Bizim reklam tasarımı ve iletişim bölümü için söyleyebilirim mesela. Danışma kurullarımız sektörün önde gelen isimleri oluyor ve onlarla belirli aralıklarla toplantı yapıp aslında onlardan aldığımız geri bildirimleri biz
ders müfredatlarımıza yansıtıyoruz ki bu değişen ve dönüşen dinamiklerde öğrencilerimize nasıl daha iyi eğitim verebiliriz? İletişimin herhalde ana unsuru insan değil mi? Kesinlikle öyle. Ben bunun halen özünün insan olduğuna inananlardanım. Aslında tembellikten ziyade belki bu biraz yorgunluk yarattı diyebiliriz. Yani dijital bir yorgunluk da söz konusu aslında. Çünkü çok fazla iletiye gün içinde maruz kalıyoruz. Dediğim gibi zaman ve mekan kavramları da değiştiği için aslında belki bu taraftan ele almak gerekebilir. Bu noktada da aslında biraz daha biz iletişimciler olarak öğrencilerime de bunu söylüyorum. Daha sorgulayıcı bireyler olma gerekliliği de artıyor bu noktada. Yani daha eleştirel bir bakış açısıyla bakmak, gelen verileri ayıklamak, ne doğrudur ne değildir, ne gerçektir ne değildir gibi aslında bir süzgeçten geçirmek çok daha bizler için gerekli oluyor bu noktada. Anladım. Hocam peki disiplinler arası ilişkiden nasıl bahsederiz iletişimde? İletişim doğası gereği aslında disiplinler arası bir yapıya sahip. Çünkü işte sosyoloji, felsefe, sanat, kültür, dil bilim gibi alanlardan hem teorik hem de metodolojik olarak beslenerek eklektik bir karaktere sahip oluyor. Biz elbette iletişim fakültesi olarak ders müfredatımızda da bu disiplinler arasılığı öğrencilerimize sağlıyoruz. Öncelikle 1. ve 2. sınıftaki, genellikle 1. sınıfta oluyor. Bu öğrencilerimiz farklı alanlardan, o alanlarda uzman akademisyenlerden farklı dersler alabiliyorlar. Bunu şey gibi düşünebiliriz aslında. Sizin biraz alan derslerinize alt hazırlık gibi. Yani bu işin zeminidir. Ve biz bu zemini ne kadar iyi kurarsak üzerine koyacağımız taşlar da aslında o kadar sağlam duracaktır. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Farklı alanlardan beslenmezsek eğer gerçek bir iletişimci olmamız oldukça güç. Yani aslında şöyle burada biraz iletişimin rolünden belki bahsetmek gerekir. Bu rol bireysel olduğu kadar toplumu da etkileyen bir rol. Yani iletişim disiplini kişiye ne kazandırır? Bir kere her şeyden önce eleştirel düşünme, analitik düşünme ve problem çözme yetisi kazandırır ki bu günümüzün dijital çağında oldukça gerekli. Biraz önce bahsettiğim gibi. Toplumsal rolüne baktığımızda iletişimin kültürel etkisinden bahsedebiliriz. Sosyopolitik etkisinden bahsedebiliriz, ekonomik etkisinden bahsedebiliriz. Yani aslında kitleleri belli bir konu hakkında bilgilendirmek ya da bir konu hakkında farkındalık yaratmak ki sosyal sorumluluk ya da işte son dönemlerin aslında trend konularından biri olan sürdürülebilirlik de bunlardan biri. Daha demokratik bir katılım sağlama adına iletişim bizim için oldukça önemli ki bu aslında ideal olandır da aynı zamanda. Müfredatı buna göre nasıl uydurabiliyoruz, nasıl değiştiriyoruz, nasıl eviriyoruz akademideki hayatı? Aslında öncelikle biz iletişim fakültesi olarak kendi üniversitemiz adına konuşursam günceli çok yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili asla kapalı değiliz. Yani iletişimin bu interdisipliner olma özelliğinden de beslenerek aslında öğrencilerimize günceli yakalayan bir program sunuyoruz. Bununla ilgili ders müfredatlarını düzenli olarak gözden geçirip yeniliyoruz. Sadece derslerle sınırlı da kalmıyoruz aslında. Çeşitli seminerler, söyleşiler dönem içerisinde düzenliyoruz. Kendi alanında uzman konuklarımız belli dönemlerde geliyorlar. Hem öğrencilerimizle tanışıyorlar hem de sektörün gündemi nedir aslında, güncel olan nedir? Bu konuda hem bizleri bilgilendiriyorlar hem öğrencilerimizi. Bu da bizim için çok kıymetli oluyor tabii ki. Yani biz iletişim fakültesi olarak evet çok hoş bir kampüsümüz var ama kampüsün içinde kapalı kalan bir fakülte değiliz, olamayız. Aslında Yeditepe Üniversitesi'nin oldukça verimli bir kampüsü var. Bizim kampüsümüz oldukça derli toplu ve çok yeşil bir kampüsümüz var ve aynı zamanda sürdürülebilir bir kampüsümüz var. Kendi enerjimizi üretiyoruz aslında kampüs içerisinde. Öğrencilerimiz sadece kendi fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerle değil, diğer fakültede öğrenim gören öğrencilerle de aslında arkadaşlık kurabiliyorlar. Bilgi alışverişinde bulunabiliyorlar. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerimiz var. Bu kültürel çeşitlilik de kampüsün içerisinde sağlıyor ki bu bizim için çok kıymetli bir renk aynı zamanda. Kampüs konusunda öğrencilerimizi de ben davet ediyorum buradan. Lütfen gelip görsünler. En azından tanışmış oluruz. Güzel. Az önce söylediğinize tekrar dönmek istiyorum. Siz derslere profesyoneller de katılabiliyor demiştiniz değil mi hocam? Öğrencilerle buluşturuyoruz onları. Elbette derslere profesyoneller katılabiliyorlar. Bunun yanında biz bazı derslerimizde gerçekten dışarıdan ajanslarla birlikte işbirliği içinde çalışıyoruz. Örneğin reklam tasarımı ve iletişimi bölümü için örnek verecek olursam bitirme projesinde gerçek bir brief alıp öğrencilerimize bir proje yaptırıyoruz ve günün sonunda çıkan kampanyayı da hem marka hem de ajans sahiplerine sunuyorlar aslında. Ha güzel. Evet, yani bu aslında mesleği bir simülasyonu gibi düşünebiliriz.
Çünkü şunu yapamayız biz, yani öğrencimiz fakültede sadece teorik bilgi alacak, fakülteden çıktıktan sonra artık uygulamaya geçecek gibi bir şey iletişim fakülteleri için söz konusu değil. Mümkün olduğunca uygulama alanlarımız var, iletişim ajansımız var, reklam ajansımız var, diğer bölümlerin keza kendi öğrenci uygulama alanları var. Bunlar bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimiz aslında çeşitli ürünler ortaya koyuyorlar henüz öğrenim görürken. Tabii çok kıymetli mezunlarınız var. Eminim ki mezunlarla iletişim de devam ediyordur. Onların da desteğini alıyorsunuzdur zaman Elbette. zaman. Tabii ki mezunlarımız bizim halen aslında çok kıymetli paydaşlarımız. Belli dönemlerde onları davet ediyoruz üniversitemize, fakültemize, tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşıyorlar. Çok da kıymetli oluyor. Hocam biliyorsunuz ki böyle hep artık son dönemde konuşulan böyle yeni iş modelleri, yeni sektörler diye bir şeyler çıkıyor ama benim düşüncem hangi sektör olursa olsun, hangi iş modeli olursa olsun temelinde yine iletişim var, iletişim var, iletişim var. Yani katılır mısınız? Çok haklısınız, kesinlikle katılıyorum. Peki biz evlatlarımızı son söz olarak bu döneme, bu dünyaya nasıl hazırlayacağız? Aslında başta söylediğim şeye dönüyoruz. Yani biraz kişinin kendisini fark Oradan etmesiyle başlıyor. ilgili İlk bir adım o süreç. mudur? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hani o yaşta bireyler için bu biraz zor olabilir ama dediğim gibi yani fikir ve vicdan sahibi ve aynı zamanda etik değerlerin farkında olan, eleştirel düşünme becerisine sahip, analitik düşünme becerisine sahip bireyler olması bizler için çok kıymetli. Bizim hedefimizde günün sonunda aslında böyle mezunlar vermek, mesleki yetkinliğin yanı sıra.